zihninizde belirli çizgiler oluşturuyorsunuz. Bunları belirli proje deplasmanlarına döküyorsunuz. Belli tasarımlarda bulunuyorsunuz. Ve sonra sizin küçük olduğunuz zaman büyük olan kişiler, siz büyüdüğünüzde o oluşturduğunuz çizgiler içinde dolaşıyor. Oralarda nefes alıyor. Ve bu tüm alanları siz belirliyorsunuz. Bu bence enfes bir duygu. Aynı zamanda manevi bir bağlamı ve duygusal bir bağlamı da var. Hilmi Kayın İş Merkezi'nde de benim küçüklüğüm, çocukluğum falan orada geçti. Babamın da ofisi vardı. Yani bir simit karşılığı falan, öğle yemeklerinde simit karşılığında çok çalıştığım olmuştu babamın ofisinde. Babam da mali müşavirdi. Orhan Gazi Camii'nin yanında oluşturacağımız meydan ve bu karma kompleks yapıda getirdiğimiz yeniliklerle biz orada o şehrin doğuşunu simgelemek istedik. Miğferin üzerindeki o aldığı darbeler bize farklı bir mimari ve ışık illüzyonları düşünmemize ve tasarlamamıza yol açtı. Biz tasarlarken miğferi tamamen proje halini 36 defa küçülttüğümüzde Orhan Gazi'nin birebir miğferinin çapını ve miğferinin birebir formunu bize veriyordu. 3 tane helezon merdivenle bir cam fanusun içinden miğferi göre göre aşağıya iniyorsunuz. Bunu da isteyen arkadaşlarımız animasyonlarımızda görebilir, tasarım çizelgelerini. Biz bu istedik ki bu 3 dehlizden geçtikten sonra her bir merdivende hiç kimse birbirini görmesin ama çıkış anları hepsi de aynı yere çıksın. Bunu da orada çok güzel başardık. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz. Sizin çalışma ofisinizdeyiz. Çocukluğunuzun geçtiği yerde projeler tasarlamak size nasıl hissettiriyor? Öncelikle hoş geldiniz. Sizlerle sohbet etmek benim için de ayrı bir keyif. Çocukluğumun geçtiği yerlerde projeler tasarlamak bir mimarın isteyebileceği en güzel duygulardan bir tanesidir sanırım. Çocukken koştuğunuz, oynadığınız, büyük büyük hayaller kurduğunuz yerlerde zihninizde belirli çizgiler oluşturuyorsunuz. Bunları belirli proje deplasmanlarına döküyorsunuz. Belli tasarımlarda bulunuyorsunuz. Ve sonra sizin küçük olduğunuz zaman büyük olan kişiler, siz büyüdüğünüzde o oluşturduğunuz çizgiler içinde dolaşıyor. Oralarda nefes alıyor. Ve bu tüm alanları siz belirliyorsunuz. Bu bence enfes bir duygu. Aynı zamanda manevi bir bağlamı ve duygusal bir bağlamı da var. Benim için her zaman çok keyifli bir bağ oluşturduğum bir nokta ve en sevdiğim projelerde benim için ayrı özeli olan projelerde yaşadığım ya da benim anılarımın olduğu herhangi bir mekanda bir tasarım öğesine dahil olma süreci olur. Son yaptığınız projelerden Ada Hayat, Adapazarı'nda olan bir proje. Bu bağlamda bu projenin sizde özel bir yeri var mı? Adapazarı benim doğduğum, büyüdüğüm bir şehir. Tamamen çocukluğumun geçtiği bir şehir ve projenin konumu da benim için çok özel bir yerde. Proje biliyorsunuzdur Adapazarı'nın tam merkezinde ve kalbinde olan bir proje. Ve misyon olarak da katma değer olarak da şehre büyük değer katacak bir proje. Bundan dolayı doğduğun şehirde belirli bir tasarımın içinde olmak, o tasarımı senin beyninle üretmek, çıkartmak çok keyifli bir durum. Aynı zamanda da zaten içinde bulunan Hilmi Kayın İş Merkezi var. Yıkılacak olan yapılardan bir tanesi. Hilmi Kayın İş Merkezi'nde de benim küçüklüğüm, çocukluğum falan orada geçti. Babamın da ofisi vardı. Yani bir simit karşılığı falan, öğle yemeklerinde simit karşılığında çok çalıştığım olmuştu babamın ofisinde. Babam da mali müşavirdi. Hatta çok fazla ofisini falan sevmiyordu babam ve o süreçte de ben lisedeydim. O lise döneminde de işte ofise gidip de ona sürpriz olsun diye duvar kağıtları alıp özellikle kendi el işçiliğimde belli bir manzara duvar kağıtları yaptırmıştım ve ofisi düzenlettirmiştim. Ve ondan sonra babam o Hilmi Kayın'a gidip gelmeye başlamıştı. Ve birçok anım Adapazarı Meydanı'nda da, Hilmi Kayın'da da, şehrin o göbeğinde de, Orhan Camii'de de çok fazla anımın olduğu bir yer. Benim için yaptığım projelerin nezdinde çok ayrı bir yeri olan
manevi olgusu da yüksek olan bir proje. Ada Hayat projesi tabii ki. Çok keyifli bir süreç oldu benim için. Projenin içerisinde bulunmakta, yaşadığın yerlerde bir şeyler tasarlıyor olmak ve bunu bir artık son 15-20 senedir İstanbul'da yaşayan birisi olarak benim için eşsiz bir duyguydu. Proje tasarım süreciniz nasıl başladı? Biraz tasarım sürecinden bize bahseder misiniz? Proje tasarım sürecimiz açıkçası birazcık sancılı başladı. Çünkü anlattığım donelerden dolayı misyonu çok yüksekti projenin. Ait olduğunuz, çocukluğunuzun geçtiği bir yere bir tasarım oluşturuyorsunuz. Belirli bir çizgilerle bir algı oluşturuyorsunuz. Bir proje meydana çıkartıyorsunuz. Ve o şehirde sizin sevdikleriniz de, sizinle aynı toprakta yetişmiş kişiler de o şehirde aynı çehreye bakacak. Bu bilmediğiniz yerlerde, bilmediğiniz insanlara bazı projeler üretmektense biraz daha içselleştiriyorsunuz durumu. Bundan dolayı bende farklı bir algı oluşturdu. Tasarım sürecinde belli bir süre hiçbir şey yapmadım. Yani belli eskizler attım vesaire. Olgular üzerine çalıştık daha doğrusu. Bu olgular da bize yavaş yavaş nesnelleştirmeyi getirdi süreç içerisinde. Yani fiziki bir kaba oturtturdu projeyi. Ama benim için önemli olan Sakarya'da belirli bir eksiklikler vardı gördüğüm. Neydi? Turizme daha da önem veren bir şehir haline gelebilirdik. Ve Avrupa'daki bazı şehirlerdeki gibi ikonik yapılarla, heykelsi yapılarla oraya belli turizm amaçlı şehrin de bütçesini arttırıcı mimari yatırım oluşturabilirdik. Aynı zamanda da burada eski yapılar var. Bu eski yapıların belirli bir ihtiyaçlara hizmet veriyor. Çeşitli ticarethaneler var, belediye binası var, meydan var. Buradaki bütün değerleri korumanız gerekiyor ve bu koruduğunuz değerleri de daha iyi bir noktaya getirmeniz gerekiyor. Bu yüzden ve aynanın diğer size yansıttığı görüntülerden bir tanesi de kesinlikle yaptığınız iş heykelsi bir formda olmalı. Buraya turizm geliri çekebilecek nitelikte olmalı ve çeşitli günümüzün mimarilerindeki gibi 30-40 sene sonra yenilenebilir, yıkılması gereken bir yapı yapmamanız gerekiyor. Bu bizim için çok önemliydi ve bu çok fazla düşünmeye itti. Yani bu süreçlerde çok sağ olsunlar belediye başkanımız Sayın Mutlu Işıksu ve ekibi bu konuda tamamen beni ve ekibimi rahat bıraktılar. Kesinlikle yaptığımız tasarımlara, yaptığımız olgulara, mesleğimizin getirdiği bilgimize tamamen tam güvenle ve yan yana bir tasarım süreci geliştirdik. Bundan dolayı tamamen önümüzde bembeyaz bir sayfa vardı ve o sayfaya attığımız tüm çizikler yerini bulacaktı. Bu bizi hem mutlu ediyordu hem de sorumluluğumuzu 2-3 kat daha arttırıyordu. Bundan dolayı yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 20-25 gün hiçbir tasarım yapmadık. Bu süreci geçirdiğimiz zaman zarfında sürekli, özellikle ben ekip başı olarak çok fazla düşündüm. Ne yapabiliriz, ne getirebiliriz şehre yenilik olarak. Ve Orhan Gazi Camii'nin yanında oluşturacağımız meydan ve bu karma kompleks yapıda getirdiğimiz yeniliklerle biz orada o şehrin doğuşunu simgelemek istedik. Yani bunda vurgulamak istediğim projenin tamamen bulvar aksından gözüken alanına yapıyı kurgulamaya başlarken birincisi Orhan Gazi Camii'ne çok ciddi bir saygılı olması lazımdı projenin. Diğer alandan da proje simgesel olarak bir ana fikre hizmet etmesi gerekiyordu. Belirli bir felsefeye hizmet etmesi gerekiyordu. Bu felsefeye hizmet ederken de bize tarihi ve ileride değiştirilmeyecek bir mimari eser olma yolunda ilk adımı atmaya itecekti. Bundan dolayı biz bulvar aksından baktığımız aksa şehrin doğuşunu simgelerken Orhan Gazi'yi perdelemeyecek bir tasarım oluşturmaya çalıştık. Birinci ilkemiz buydu. Bunu geçirdikten sonra da yapıyı bir vaziyet planı etrafında
çözmeye başladığımızda bunun içinde bir müze olması gerektiğini, aynı zamanda bir belediye yapısı olması gerektiğini, aynı zamanda ticarethaneleri toplayan bir yeni nesil ticaret merkezi tasarlamamız gerektiğini, bunları paydaşlarımızla konuşmaya başladık. Projeyi konumlandırdığımızda yapı Adapazarı'nın doğuşunu simgelediği noktadan başlayarak Orhan Camii'ye, yani Platinhan tarafından dönüp Orhan Camii'ye yaklaşınca yaklaşık Orhan Gazi Camii'ne 40 metre kala bizim yeni yaptığımız yapıyı Orhan Gazi Camii'nin önünde eğiliyordu tasarım sürecinin sonunda. Orada bir saygı eğimi oluşturduk. Bu tamamen çatı örtüsü yeşil olan bir saygı eğimiydi. Ve insan betimlemesi yaparak 2 tane göz şeklinde balkonlar oluşturduk. Bu balkonlar 40'ar metrekarelik balkonlardan oluşan ve aynı zamanda da giriş aksından insanları aldığından, yani belediyenin ana fuayesine girdiğiniz zaman 1. ve 2. katlara çıktığınızdan bu gözlere çıkılıyordu. Şehirde fotoğraflar çekilebilecek, Orhan Gazi'nin fotoğraflarını çekilebilecek bir algı oluşturuyorduk. Bu aynı zamanda da yapı eski yapıya da bir saygısını gösteriyordu. Yani önünde bir eğiliyor, insan betimlemesinin formuna giriyor, 2 göz oluşuyor ve eski eserin 700 yıllık, 800 yıllık bir eserin her zaman izinde olacağını vurguluyordu orada. Bu bizim oluşturduğumuz ana temalardan en önemlilerinden bir tanesiydi. Burada oluşturduğumuz alanda da aynı zamanda proje tamamen hayata geçtiği zaman orada bu tasarım ilkelerini oluşturacak bir açık hava müzesi gibi info alanları koyduk projeye. Belli yerlerde bilgi panoları, ne amaçla tasarlandı, neden tasarlandı, hangi felsefeyle tasarlandı gibi doneler olacak. Halkımız bunları da proje bittikten sonra açık hava müzesi gibi gezebilecek, gezerken de bilgilenebilecek. Üzerlerinde kare kodları olup da hikayelerini de algılayabilecek. Yapı eski yapının gösterdiği hassasiyeti noktalarken Adapazarı'nın doğuşunu simgelemek kalmıştı elimizde. Şimdi bulvar aksı da çok fazla önemliydi. Bu aksa Adapazarı'nın doğuşunu simgelemek istedik. Bu akstan aynı zamanda Orhan Gazi Camisi de net bir şekilde gözüküyordu. Ve 1320 ve 30 yılları arasında Orhan Gazi bu bölgeyi fethediyor. Bitinyalılardan alıyor. Aldıktan sonra genelde o dönemlerde oranın ticaretini geliştirmek için, orayı ayağa kaldırmak için bazı ailelere görev verip fethettiği yerlere o ailelere gönderilmiş önceden. Bundan dolayı 12 aileye görev verip Adapazarı Havzası'na gönderiyor. Bu havzada biz bu 12 aileyi burada betimlemek istedik. Ve projenin bu alanında 15 metre yüksekliğinde 12 adet mermer sütun oluşturduk. Bu mermer sütunların üzerinde bu ailelerin hayat hikayeleri yazacak. İşte Abası Yanıkzadeler, Gubarizadeler gibi ailelerin tek tek burada hikayeleri yazacak bir anıtsal bir duruş sergilettirdik. Bunlar tamamen random döşenmiş kolonlar olup bu kolonların, bu sütunların arasından da aynı zamanda da Orhan Gazi Camisi de net bir şekilde gözükebilecekti. Burada istediğimiz tasarım algısında Orhan Gazi Camii'ni perdelemek kesinlikle değildi. Ve bir nevi ızgaralı bir sistem oluşturduk orada. Aynı zamanda da mimariye anıtsal bir değer yükledik. Bu kolonların üzerinde, yani Adapazarı'nı doğuran bu 12 ailenin üzerinde de Sakarya ve Adapazarı için Sakarya Nehri çok fazla önemli bir geçim kaynağıydı o senelerde. Ve bizim için de Sakarya Nehri'nin de önemi çok elzemdir. Bundan dolayı da su formundan oluşan hiperbolik bir tavan tasarladık bu 12 ailenin hemen üstüne. Bu bazı felsefi noktalar koymak istedik projeye. Ne gibi? Osmanlı'yı çağrıştıran, Türkiye Cumhuriyeti tarihiyle Osmanlı tarihini bir olarak gören bir yaklaşım sergilemek istedik. Burada da yaklaşık Osmanlı'nın kurulduğu 1299 yılından projenin
başlandığı ve temelinin atılacağı 2022 yılına kadar 723 tane kaset tasarladık burada. Betonarme kasetler tasarladık. Bu 12 ailenin hemen üstünde olan forma. Bu alanda ise 723 bizim için bir temsili hem sayı hem senelere orada odak noktası haline getiriyordu. Aynı zamanda da formal olarak su formundaydı. Bu su formunun yapıyla birleştiği yerden de çok ciddi bir orada bir şelale görüntümüz var. Küçük bir su orada su oyunu tasarladık. Bu yapının üzerinde de bu 723 kasetin üzerinde de yeşil bir seyir terası oluşturduk. Yani yaşayan, bildiğiniz doğal çimden oluşan bir alan oluşturduk ve burada da hayatı simgeleyen ağaçlar dikmeyi planlıyoruz buraya. Buna göre teknik projelerimizi, tasarımlarımızı yaptık. Burada da halkımız ticaret merkezinin içinden bu alana çıkıp da Adapazarı'nın doğduğu yerde Adapazarı'nın komple 360 derece fotoğraflarını çekebilecekler. Bu tasarım ilkesi bir neye getirdi? Orada tamamen Adapazarı'nın doğuşunu simgeleyen bir konuma geldik. Şehrin doğuşunu anlattığım donelerle tamamen projesi olarak orada betimlemiş olduk. Bu önümüzdeki yüzyıllarda da insanlara bir nevi Adapazarı nasıl meydana gelmiş bunlarla alakalı bilgi verecektir. Biz esere saygısını belirtirken işte 40 metrekareye yapının eğilmesi, 12 aile kolonlarının bulunduğu konum ve bulvar aksından bir de müze tasarlamak istedik baktığımızda. Tam Orhan Cami alanıyla 12 ailenin konumlandığı alanın tam orta aksına bunu konumlandırmak istedik. Miğfer Müzesi'nin ama tasarım gereği belli bir yapısı üstte olması gerekiyordu. Belirli bir oranında altta olması gerekiyordu. Bu da bizim için felsefik yaklaşımı olan bir doneydi. Bunu da o alanda tamamen tasarım olgusunu fiziksel konuma getirerek gerçekleştirdik. Neden Orhan Gazi miğferi? Neden miğfer? Aslında birkaç cümlemde de bununla alakalı bilgi vermeye çalıştım. Neydi o cümleler? Esere saygı. Benim kendi nacizane yorumum tasarım süreçlerimizdeki toplantılarımızda da bunu dile getirdim. Mesela Sultanahmet projesi. Çok güzel bir proje. Mükemmel. Mimarı da hatırlanmaz çok fazla. Fakat her şeyden ziyade cami çok iyi hatırlanır. Eser çok iyi hatırlanır. Fakat Sultanahmet'ten kimse bahsetmez. Yani onu Sultanahmet yaptırmıştır. Ama Sultanahmet'e bir minnet ya da Sultanahmet bunu ne güzel yaptırmış. O kişiye, o padişaha herhangi bir kimse aklında bunu Sultanahmet yaptırmış diye bir değer, bir olgu yüklenmez. Ben burada Orhan Gazi Camii var ve bir insan olarak, yani bir mimardan ziyade bir insan olarak tasarladığım eserle esere olan saygısını gösterdiğimi düşünüyorum. Aynı zamanda da fert olarak da Orhan Gazi'ye şehrimizi kurduğu, bizi buralarda yetişmemize sebep olduğu için de kendisine bir minnet borcu olarak şu anda 700 senedir sergilenen Harbiye Ordu Evi'ndeki miğferini, savaşlarda kullanıldığı o miğferini birebir tasarım olgusu olarak alarak işlemek istedim. Bu benim için manen çok önemliydi. İstediğiniz zaman da gidebilirsiniz. Halka açık yerde hala miğfer sergileniyor. İleride belki bu miğferi tasarladığımız ve yapımı biten müzemizde belki sergilemek bize nasip olabilir. Bunu devlet büyükleri gösterecektir. Onlarla alakalı bazı iletişimler kuracaklardır diye düşünüyorum. Proje miğferde, neden miğfer? Şöyle bir durum var. Miğferin belirli bir yaşanmışlığı var çünkü. Üzerindeki savaş darbeleri hala duruyor. Belli bir yıpranmışlık alanları var. Miğferin üzerindeki o aldığı darbeler bize farklı bir mimari ve ışık illüzyonları düşünmemize ve tasarlamamıza yol açtı. Biz tasarlarken miğferi
tamamen proje halini 36 defa küçülttüğümüzde Orhan Gazi'nin birebir miğferinin çapını ve miğferinin birebir formunu bize veriyordu. 36 da Osmanlı'daki padişah sayısıydı, hanedan sayısıydı. Bundan dolayı öyle bir projeye de ufak bir eklenti ve ufak bir giz koyduk. Konumlandırdığımız zaman projenin belirli bir bölümü yerin altındaydı ve cam fanusun içine aldık o miğferi komple. Aldığı darbeler ve yıpranmışlık alanlarında birebir üreterek, birebir projelendirerek bu alanda bir cam fanusun içinden ışık hüzmesini alarak doğal ışıkla yerin altındaki bir yapıyı mistik bir doku oluşturduk. Orada çeşitli müze alanları oluşturulabilecek, çeşitli sergi alanları oluşturabilecek alanlar ve bölümler yarattık. Başka gizli olan, bizim için heyecanlandıran ne konumları var? Tamamen brütalizmden oluşan bir yapı. Yani yapının kendisi bir brüt. Beton yapım sistemlerinden ve karma çelik sistemlerinden oluşuyor. Bunun üzerine çeşitli süperpozeler yapıldı. Çeşitli teknik çalışan partner arkadaşlarımız çok fazla zorlanarak çalıştı. Çünkü tasarımdan asla bir ödün vermedik, malzeme dayanımından ödün vermedik. İstediğimiz noktalar netti ve çağımızın bile zorlanabileceği bazı yapı gereksinimleri vardı. Ve biz burada deprem bölgesindeyiz. Bundan dolayı tamamen bu eşdeğer olan bizim için önemli doneleri koruyarak orada çok güzel bir miğfer yapısında ve yivli dönerek birebir miğferin formunda olan bir müze tasarladık. Müze merkezde yer alıyor ve bu müzeye 3 tane dehlizden giriyorsunuz. Bu dehliz de Mimar Sinan'ın Edirne'deki yaptığı tasarımındaki gibi minaredeki birbirini görmeyen 3 helezon merdiven gibi aynı şekilde Mimar Sinan'ı da orada bir atıfta bulunarak 3 tane helezon merdivenle bir cam fanusun içinden miğferi göre göre aşağıya iniyorsunuz. Bunu da isteyen arkadaşlarımız animasyonlarımızda görebilir, tasarım çizelgelerini. Biz bu istedik ki bu 3 dehlizden geçtikten sonra her bir merdivende hiç kimse birbirini görmesin ama çıkış anları hepsi de aynı yere çıksın. Bunu da orada çok güzel başardık. Büyük müze sergileme alanları oluşturduk. Burada da projelerimizde interaktif sergi alanları oluşturduk. Yani günümüzün modern çağıyla eski yapının mistik dokusunu birbirine harmanlayarak orada çok keyifli ve turizm getirisi elde edecek, şehire katma değer sağlayacak bir mimari öğe tasarladığımızı düşünüyorum. Projenin tasarlarken en zevk aldığım alanlarından bir tanesiydi miğfer alanı. Benim için mistik dokusu her zaman tasarlarken bitmesin dediğim bir noktasıydı. Aynı zamanda yapı belirli bir oranda yerin altındaydı, belirli bir oranda da yerin üstündeydi. Bu aslında bize ölümün olduğunu, Orhan Gazi'nin toprağın altında olduğunu ama bir bölümünün de üstte olup da geleceğimize de yaşantımızda belirli olgular, belirli öğretiler bırakabileceğini orada felsefesi üzerinden tasarladık. Aynı zamanda da tam çevresine ay şeklinde bir havuz tasarladık. Bu ay şeklindeki havuzun belirli bölümlerinde camlar bulunuyor. Bu camlar da miğferi aydınlatıyor. Bu da bizim için Türk milletini simgeledi. Türk milletinin hiçbir zaman Orhan Gazi'yi unutmayacağını ve tamamen geçmişimizin, ecdadımızın oluşturduğu geçmişin bizimle aynı bağlamda yükseleceğini ve öğretilerle de önümüze ışık tutacağını orada vurgulamak istedik. Bu arada sizi tebrik ederiz. Dünya çapında bir mimarlık yarışmasından ödül aldığınızı biliyoruz. Bu ödülün gelmesinde pay sahibi olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki düşünüyorum. Çünkü International Property Awards'tan ödül aldık. Karma kompleks alanında ödül aldık. Bizim için çok gurur vericiydi. Ve dünya çapında olan bir proje. Amerika ayağı, Afrika ayağı, Avrupa ayağı olan bir proje. Buradaki Avrupa ayağındaki en seçkin projelerin
katıldığı projeydi. Burada ödül almak bizim için muhteşem bir gurur verici bir olay. Ben devamında da zaten çeşitli alanlarda Miğfer Müzesi'nde yarışacağını, çeşitli alanlardan da bize güzel ödüller getireceğini tahmin ediyorum. Jüriyle falan bilgilerimizi paylaştığımız zaman onlar için de çok keyifli ve aynı zamanda mistik bir yanı olduğunu projenin söylediler. Ve yapısal olarak da formunun bittiği andaki fotoğraflarını da çok merak ettiklerini söylediler bize. Jüriyle ön görüşme ve sunum zamanlarımızda, gönderdiğimiz zamanlarda açıkçası biraz umutluyduk. Bizim için bu felsefi yaklaşımların her zaman artı getireceğini kesinlikle düşünüyorduk. Ama tabii ki yani bir ödül yarışması, bir mimari yarışma, dünya arenasındasınız, tüm Avrupa ile yarışıyorsunuz. Tabii ki ödül kazanmasını istiyoruz ama acaba sorularımız vardı. Bizi çok mutlu etti. Projenin karma yapı kompleks alanında girmesinin sebebi de projenin içinde belli bir meydan var. Biz bunu tasarlarken katma değeri arttırmak için meydanı -2'ye aldık. Ve meydana bakan dükkan sayısını yaklaşık 3 katı daha arttırmış olduk. Yani meydan katında -2'de, -1'de ve zemin katta tüm alanlarda bir forum tarzında, açık tarzda dolaşma alanları ve ticaret merkezini destekleyen mağaza alanları oluşturduk. Açık bir ticaret merkezi oluştururken de aynı zamanda bir bölümünde belediye konsepti çalıştık. Tamamen belediyenin bir yapısı. Ama bakıldığı zaman tamamen bütün çalışan bir yapı. Ve aynı zamanda da içinde mağazaların üstünde olan bir teknokent kuruldu. Sakarya Üniversitesi'ndeki teknokent bu alana taşınma projesi var. Bu alanda belirli bir bölümü teknokent için kullanılırken bir ofis, karma kompleks alanı, içinde toplantı salonlarının olduğu, ortak mutfağın olduğu bir ofis alanını da oluşturduk. Yani projemizin içinde hem ofis yapısı, hem belediye yapısı, hem meydan yapısı, hem de bahsettiğim müze ve açık hava müze konseptlerimiz vardı. Bu tarzlardan dolayı, bu yaklaşımlardan dolayı karma kompleks alanında girmeyi daha doğru bulduk. Çeşitli alanlarda da tekrardan davetleri oldu. İşte müze alanında da büyük ihtimal 2023'te de hem Avrupa'da hem de dünya arenasında da aynı yarışmaya tekrardan girme durumumuz var. Yapı dış görüntüsüyle tamamen daha mistik dokular tercih edildi tasarlarken. Cephelerde taş dokuları tercih ettik. Tamamen taş yapımız olan da bir alan var. Bu alanda belediyenin ana fuaye alanı var, giriş bölümü var. Bizim için çok keyifli bir proje oldu. Süreç içerisindeki yapım aşamalarında da ayrıca çok fazla keyif alacağımızı ve Sakarya'da kentsel dönüşümde de çok ciddi ön ayak olacağını düşündüğümüz bir proje. Deprem çocuklarıyız biz. Depremlerle büyüdük. Ben 99 depreminde 13 yaşındaydım. Ve ailemle 60 kişi yaklaşık 6 ay boyunca köyde beraberce yaşadık. 2-3 ay boyunca çadırlarda yaşadık. Sevdiklerimizi kaybettik. Aynı acılara ortak değerlerden baktık. Deprem çok kötü bir şey. Paran da olsa olmasan da hiçbir şey değiştirmiyor. Ve sevdiklerinle bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorsun. Ve ben hiç unutmam yani küçüklüğümdeki yıkılan yapıların ya da eğik duran yapıların arasından perdelerin sallandığını, yaşanmışlıklarının bitip de o yaşanmamışlık halinin olduğunu, bundan dolayı bunları gördüğümüz için biz orada kentsel dönüşümü çok iyi bir örnekle başlatmak zorundaydık. İşte Hilmi Kayın belediye binası, yıkılan Halk Bankası binası ve Üçgenada, bunların hepsinde hak sahipleriyle de %99.9 oranında bir anlaşma sağlanarak bu proje başlatıldı. Bizim için ödülün ayrı bir değeri var. Bir de kentsel dönüşüme ön ayak olması açısından da Adapazarı'nda çok önemli bir değeri var.
benim için çok keyifli, çok özel projelerimden bir tanesiydi Ağda Hayat Projesi. Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir sohbetti. Ben teşekkür ederim. İnşallah başka sohbetlerde de tekrardan bir araya geliriz. Her zaman sizlere kapım açık.